Merhabalar, ilk çizim videosuna yaptığınız güzel yorumlardan dolayı sizlere ikinci bir nörografik çizim videosu yapmaya karar verdim. Bu videoda daha küçük bir deneme yapacağız. Bir kitap ayracı hazırlayacağız birlikte. Eğer ilk videoyu seyrettiyseniz kurallara aşinasınızdır ama ben size tekrar kısaca üzerinden geçeyim. Nörografik çizimde birkaç tane kuralımız var. Çizime başladığımız kenarda çizgiyi bitirmiyoruz. Çizgilerimiz kıvrımlı oluyor ve elimizden geldiğince kesişimler yaratmaya çalışıyoruz. Bu videoda hazırlayacağımız kitap ayracının boyamasını sulu boya ile yapacağım için ben sudan etkilenmeyen bir kalem kullanmaya karar verdim. Eğer kuru boya ile renklendirme yapacaksanız buna ihtiyacınız olmayacak. Şimdi gördüğüm boşluklara ilave çizgiler ekleyip çizimimi tamamlıyorum. Bundan sonraki aşama kesişim noktalarını yuvarlama aşaması. Gördüğümüz her kesişim noktasına yuvarlama yapmaya başlıyoruz. Öyle ki çizdiğimiz alanda hiç köşe kalmayacak. Ben videoda rahat görülmesi için kalın uçlu bir kalem kullanıyorum. Siz ince uçlu bir kalemle yaparsanız daha güzel, daha net çizgiler elde edebilirsiniz. Nörografik çizim işlemini tamamladığınızda ortaya çıkan sonucun aslında sinir sistemimizi oluşturan nöronlara benzediğini siz de fark edeceksiniz. Acele etmeden, sakince, mükemmel olmaya çalışmadan tüm köşeleri yuvarlatmaya devam edin. Birçok sanat dalında da olduğu gibi nörografik çizimde de amaç zihnin düşünme şeklini değiştirerek ve kesintiye uğratarak içinde bulunduğu stresli durumdan uzaklaştırmak. Bir bakıma beynin bizim için hiç de sağlıklı olmayan bir duruma girmesi halinde bu durumu bozmanın yollarından bir tanesi nörografik çizim. Eğer hedeflerimize ulaşamadığımızı düşünüyorsak, bunun sebebi içimizde bir yerlerde bunu hak etmediğimize ya da yapamayacağımıza inandığımızdandır. Kendimize limit koyduğumuzdandır. Bu tür egzersizler bize yapabileceklerimizin sınırsız olduğunu anlatır ve bilinçaltımızda bunu fark eder. Ve sonunda senin dileğin benim emrimdir der. İçinde bulunduğunuz anda hissettiğiniz bir stres kaynağını düşünerek bu çizimleri yaptığınızda kendinizi daha rahatlamış ve daha sakin hissedeceksiniz. Tüm köşeleri yuvarladıktan sonra artık boyama kısmına başlayabilirim. Boyama için sulu boya kullanacağım. Burada çok fazla kural yok. Sadece içinizden gelen renklerle içinizden geldiği gibi boyayın. Sınırlara uymayın. Sınırlar sizin için hiçbir şey ifade etmesin. Sadece renklendirmeye bakın. Sınırlar yokmuşçasına. Artık daha önce karanlık, çirkin gözüken karmaşık çizgiler karışımını kendi istediğimiz şekilde güzelleştirmeye başladık. Buradaki tek önemli şey sonuçtan sizin memnun olmanız. Memnun olduğunuz anda boyama işlemini bırakabilirsiniz. Ben boyama işlemini bitirdiğimde kuruması için bir kenara bırakacağım. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra bantları çıkarıp kenarındaki fazlalıkları alıp daha sonra bu boyamış olduğum kağıdı bir karton zemin üzerine yerleştirerek kendim için bir kitap ayracı hazırlayacağım. Benim için çok rahatlatıcı bir uygulamaydı. Umarım siz de videoyu izlerken hem rahatlamış hem de keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.